Başka paralel evrenlerde senden ve benden var mı, yani kopyalarımız? Farklı versiyon hayatlarda ya da benzer hayatlarda yaşıyor olabilirler mi? Aynı anda yaşıyor olabilirler mi? Paralel evrenlerin tuhaf deneyimleri, sonsuz olasılıkların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Günlük karar verme sürecimizde bize geliyorlar. Ancak sadece bir dizi bu olasılıkla yaşıyoruz. Ya işe alındın ya da yapmadın. Ya evet ya hayır dedin. Ya tuttun ya da bıraktın. Ama bir parçamız merak edebilir kendimizin farklı bir versiyonunun hayatta farklı bir yol izlediği alternatif bir gerçeklik olabilir mi konusu. Hayat gerçekten garip ama tuhaflaşabilir daha da. İçinde yaşayan kendimizin alternatif bir versiyonuyla alternatif bir evren olabileceğini bilerek kendinizi bu paralel boyutta bulursanız aniden ne yapardınız? Son bir hafta 10 gündür yaklaşık çok dolaşıyorum. Farklı paralel evrenlerde de dolaşıyorum. Ve özellikle nükleerlerle ilgili pek çok konu önüme çıkıyor. Ve bazı şeylerden de çok rahatsız oluyorum. Ama şunu anladım ki sanki etrafımızdaki gerçeklik tam olarak bana uymadığı gibi ya da yersiz hissettiğim zamanlar daha önce de olmuştu. Şimdi de başka paralellere gidip de oralarda gördüklerimi daha sonra burada görmek ya da eksik görmek gibi durumları da yaşıyorum. Siz de yaşıyorsunuz, bunu da biliyorum. Bana yazanlarınız var. Genellikle zaman veya yer dışında olma hissi böyle hissettiğiniz olmuştur. Geçici olarak kendinizin paralel bir versiyonuna ayarlandığınızın bir işareti olabilir. Şimdiki zamandan bu kopukluk aniden ortaya çıkabilir. Sanki bir an için çevrenizi tam olarak tanımıyorsanız veya başka bir yerde olmanız gerektiği hissine kapılabilirsiniz. Bu deneyimler rahatsız edici de olabilir. Ancak gerçeklerin örtüştüğünü ve bilincinizin daha farklı frekanslara uyum sağladığını da hissedebilirsiniz. Örneğin tanıdık bir yerde olabilirsiniz. Ancak aniden bir şeylerin yersiz olduğunu hissedersin. Sanki gerçekler arasında bir geçiş yaşıyormuş gibi. Ben bu anı daha önce de yaşamıştım ya da daha önce buraya gelmiştim ama farklı bir şekilde gelmiştim gibi hislere kapılabilirsin. Bu duygu paralel bir versiyonundan ince bir mesaj olabilir. Farklı bir yol izlediğinde veya farklı bir karar verdiysen nerede olduğunu ve nerede olabileceğini bu düşündürülebilir sana. Sezgi konusu hepimiz bizi belirgin bir mantıklı bir neden olmadan bir şeye yönlendiren iç ses, sezgi anları yaşıyoruz. Peki ya bu güçlü sezgiler aslında bizi doğru yola yönlendirmeye çalışan paralel bir versiyonundan iletişim biçimleri olabilir mi acaba? Bu sezgiler nedenini tam olarak anlamasam bile bir şeyin yapılması gerektiğine dair karşı konulmaz bir duygu olarak ortaya çıkabilir. Sanki seçimin zaten yapıldığı başka bir gerçeklikte bir parçan sana belirli bir şekilde hareket etmen için bir mesaj gönderiyor olabilir. Bu duyguya ek olarak net bir açıklama olmadan farklı davranmaya başladığın davranıştaki ani değişiklikler paralel bir versiyonunda mevcut gerçekliğini etkilediğine dair işaretler olabilir. Belki de bu değişikliklerin kökenini tam olarak anlamadan yeni alışkanlıkları, ilgi alanlarını ve hatta günlük rutin işlerinin değişmesini benimsemeye başlarsın. Bu davranışları zaten dahil eden ve şimdi bu enerjiyi mevcut yaşamına yansıtan bir versiyonunla daha derin bir bağlantının yansıması olabilir.
Paralel sürümlerin arasında bir iletişim olduğunun işaretlerini fark ettiğinde bir sonraki doğal adım bu bağlantının daha net ve daha güçlü hale gelmesi için enerjini nasıl ayarlayacağını öğrenmen gerekiyor. Bu durumları bayağı bir yaşadım hayatımda. Siz de yaşadınız, yaşıyorsunuz. Rüyamı görüyorum ben. Rüyamda gördüklerimi sanki yaşıyorum gibi titreşimsel uyum. Bu alternatif versiyonları bilmemize, yaklaşmamıza ve derslerine şimdiki hayatımıza entegre etmemize olanak tanıyan, günlük olarak yapabileceğimiz bir uygulama aslında bizden önce ya da çok kısa aralıklarla deneyimler yaşayan alternatif paralellerdeki benler, benim bu hayattaki hayatımın kolaylaşmasını sağlayabilir. Delirmiyoruz arkadaşlar. Paralel evrenler gerçeği bilim olarak da kabul edilmiş durumda. Evrendeki her şey enerji ve bu enerji farklı frekanslarda titreşir. Sonsuz sınırsızdan bahsediyoruz. Sonsuz sınırsız paralel evrenler var. Yaptığın her düşünce, duygu, eylem, belirli gerçeklerle yankılanan belirli bir titreşim yayar. Paralel gerçeklerden, paralel evrenlerden konuştuğumuzda aynı anda bir arada var olan farklı titreşim durumlarından bahsediyoruz. Örneğin bolluk ve iç barış hayatı yaşayan versiyonu bu deneyimleri çeken daha yüksek bir frekansta titreşir. Bu sürüme uyum sağlamak için titreşim frekansının sabit olmadığını anlamak önemli. Ya da burada evlenirsin sevdiğin adamla ama diğer versiyonda sadece sevgili olarak kalır, belki de ayrılabilirsin. Aslında bu majör konular çok fazla değişmez. Mutlaka rastlantılar olabilir veya birinde iş hayatın daha başarılı olabilir. Diğerinde biraz daha problemli bir iş hayatın olabilir ya da okul hayatında daha başarılı olursun, öbüründe tembel bir elemansın. Fakat ortamlar benzer olabilir, kişiler benzer olabilir. Çok fazla farklılıktan bahsetmiyoruz. Ancak karar vermekle alakalı, yani sen verdiğin kararlardan sorumlusun. Mevcut kader programın üzerinde. Bu titreşim düşüncelerin, duyguların ve eylemlerinin kalitesine göre yükseltilebilir veya indirilebilir. Titreşimini yükseltmek için temel teknikler affetme, şefkat, her zaman diyorum ya, analizlerde de şükürde olun, affedici olun ve tövbede olun. Bunlar çok önemli esmalardır. Hayatınızı yönlendiren ve sevgi, şefkat yine çok önemli. Bu esmalar olumlu esmalardır ama iyi terbiye eder. Biraz da döverek terbiye eder. Bunları bilmek zorundayız. Bu duyguları geliştirdiğimizde zaten daha uyumlu yaşayan alternatif kendinin versiyonlarına yaklaşarak oradaki deneyimlerini arttırıyorsun. Örneğin günlük şükürde olarak enerjini, bolluğun zaten hayatının doğal bir parçası olduğu gerçekliği ile arttırabilirsin. Şükürde, şekürde olmak, elindekilerin kıymetini bilmek demektir. Bu da sonsuz sınırsızın, bolluğun, bereketinin yağması anlamına rıza mekanizmanda olmanı istiyor sistem senden. Titreşimini yükseltmek sürekli bir süreç ve bu ayarlamayı paralel sürümleriyle korumanın anahtarı. Kolay değil yaşamak. Yüksek frekans sürdüren günlük hayatının artması gerekiyor. Kendini geliştirebilirsin. Egzersizler yaparak, beslenmene dikkat ederek, meditasyonla, namaz, zikirle çok fazla yöntem var. Kendinden kendine giden bir yolculuk bu. Meditasyon veya namaz ve zikirde yaptığın herhangi bir olumlama çalışmasında daha fazla hayatına uyumu, bolluğu, bereketi, güzelliği, sevgiyi, aşkı, barışı getirmek için sakin bir ortamda kendini görselleştirebilir, daimi bir huzur içinde sürekli kendini görme deneyimleri, egzersizleri yapabilirsin. Bu gerçeği zaten yaşıyormuş gibi
Bu hissi tamamen emmeye izin ver. Kendinden kendine. Zamanla bu uygulama titreşimini bu sürümünle hizalayacak ve bu deneyimi günlük yaşamında daha mevcut hale getireceksin. Ancak bu uygulamaların hiçbiri derin bir algı ve farkındalık seviyesi olmadan tamamen etkili olamıyor. Yaymak istediğin frekansla uyumlu olduklarından emin olmak için düşüncelerini, duygularını, davranışlarını bilinçli olarak gözlemlemen önemli. Kendi öz farkındalığın seni istenmeyen bir gerçekliği takılı tutabilecek olumsuz kalıpları yaşamana olanak da tanıyabilir. Bundan kaçman gerekiyor. Yani olumsuzlukları hayatına çekebilirsin. Daha onlar hayatında yokken kendi kendine vesvese yapıp ya da birilerinin dolduruşuna gelip her şey güzel, iyi gidiyorken birlikte olduğun kişiden ayrılmaya kalkabilirsin. Yuvanı yıkmaya kalkabilirsin. İşinden ayrılmaya kalkabilirsin. Bu tür negatif durumlar da var. Bu yüzden farkındalığını arttırmak için kendi kendine gözlem yapmak çok önemli. Nasıl hissettiğini ve zihnine hangi düşüncelerin hakim olduğunu düşünmek için her gün mutlaka bu çalışmaları yapman gerekiyor. Kendine bu düşüncelerin ve duyguların gelmesini istediğin versiyonunda uyumlu olup olmadığını sor. Değilse olumsuz kalıpları pozitif olanlarla değiştirerek bilinçli ayarlama yap. Artık bu seviyedesin. Şu da var ki bu enerjideki uyumdan derin ve tanıdık bir yerden geliyor gibi görünen işaretleri, mesajları algılamaya başlayacaksın. Demek ki böyle versiyonun da varmış. Ne kadar sırlı bir kapı değil mi? Ancak sürümlerinden gelen işaretlerle karşılaştığında ilk olarak şüphe duyabilirsin ve bir karışıklık yaşayabilirsin. Hatta böyle kısa dönemli hafıza kayıpları falan da olabilir. Bende de olmadı değil. Bu işaretler çeşitli biçimlerde tekrar eden rüyalarda kalıcı bir dejavu hissi mantığa meydan okuyan eş zamanlıklar, hatta ani sezgilerle ortaya çıkabilir. Bu işaretleri yorumlamanın anahtarı bilinçli gözlem uygulamasında ve sezginize güvenmekle elde edilebilir. Bu algılanan mesajları ve işaretleri yorumlamak, bu deneyimlerin tanınması ve doğrulanmasıyla başlar. Bu yüzden basit bir tesadüf veya garip bir rüya gibi görünen şeyleri görmezden gelmeyin veya hızlı bir şekilde reddetmeyin. Bunun yerine bu deneyimleri yazın, yazmak daha iyi, ben de yazarak daha iyi düşünürüm. Bunları düşünün ve zamanla ortaya çıkabilecek kalıpları gözlemleyin. Örneğin, belirli bir yer veya kişi hakkında hayal kurmaya devam ederseniz, başka bir gerçeklikteki bir versiyonunuz mevcut hayatınızda benzer bir deneyime rehberlik etmeye çalıştığının göstergesi olabilir. Burada yaşamıyorsun ama başka bir yerde, başka bir paralelde yaşıyor olabilirsin. Sana çok tanıdık geliyor. Öyle olmuyor mu? Yolda gördüğün birisi sana çok tanıdık geliyor. Neden düşünmüyorsun başka bir paralelde ben bununla arkadaşım veya bir iş yaptım ya da birisi sana çok tehlikeli görünüyor olamaz mı? Öyle bir olabilir ki meditasyon tekniklerini, namaz ve zikri, bu çalışmaları daha iyi irdelemek için tabii ki uygulayabilirsin. Yani ruhsal olarak seviyesi yükselmiş olan bir varlık bunları daha iyi hissedecektir diğerlerinden ve hayatını da kolaylaştırabilir. Artık hepimiz belli bir seviyeye geldik. Zaten bu videoları dinliyorsan arıyorsun. Kendini arıyorsun. Sezgi çok önemli. Sezgi bu işaretlerin yorumlanmasında önemli bir rol oynar. Genellikle mesaj, diğer paralellerden gelen mesaj hemen mantıklı olmayabilir. Ancak sezginin gerçekte ne anlama geldiğine dair değerli bilgi verebilir. Öyleyse iç sesine ve bu deneyimlere
eşlik eden duyguya güven. Bir şey doğru hissediyorsan, bir şey veya seninle derinden ilgili oluyorsa, içinde yankılanıyorsa, muhtemelen bu mesaj doğru bir şekilde yorumlanmak için sana doğru geliyor. Ve sen doğru yoldasın. Alınan işaretleri yorumladıktan sonra bir sonraki adım öğrenilen derslere günlük yaşamına entegre etmen. Bu entegre etme hemen olması gerekmiyor. Zaman içinde yapılması gereken değişikliklerin daha fazla farkında olduğun için kademeli olarak bunu yapabilirsin. Paralel sürümünden alınan bu mesajları uygulamak, tüm yeniliklere açık olmak, hayatını yeniden yönlendirmek anlamına da gelebilir. Farklı düşüneceksin, farklı duygulara kapı açacaksın. Paralel bir versiyonun seni belirli bir yol izlemeye yönlendiriyor olabilir. Belki onun tavsiyesi mevcut gerçekliğine daha çok uyacak. Yani kadersel programında değişken kader durumundaki ne var ise onlar değiştiğinde hayatın farklı yönlenebilecek. Tabii ki majör konular değişmiyor. Bütün paralellerde de aynı gider. Ama değişken kader kısmı farklı olabilir. Aynı evde yaşayabilirsin, aynı evde mutlu olabilirsin, mutsuz olabilirsin, hasta olabilirsin ya da çok sağlıklı olabilirsin. Yanlış aldığın bir karar hayatını farklı yönde kötülüğe doğru götürür. Ama diğerinde aldığın karar seni daha iyi bir yola götürür. Burada önemli olan bu mesajları alıp mevcut hayatını iyileştirmeye çalışmak. Kolay değil biliyorum. Artık farklı yerlere geldik hayatı anlama konusunda. Bir de buradan bakalım her birimiz kendi hayatlarımıza. Bu bir rehberlik işi. Kendinden kendine yaptın. Bu rehberliği takip ettiğinde sadece yeteneklerini genişletmekle kalmıyor. Aynı zamanda kendinin bu paralel versiyonuna daha derinlemesine bağlanıyorsun. Bu mesajları entegre etmenin önemi daha hizalanmış, daha iyi bir yaşam yaratabilmek. Yaptığın her küçük ayar, bu anlayışlara dayanarak verilen her karar seni başka bir gerçeklikte zaten var olan ideal versiyonuna yaklaştırabilir. Ama kötü versiyonuna da yaklaştırabilir. İki uçlu değnek. Her yeni anlayış, her davranış değişikliği, bu mesajlardan alınan her karar seni kendinin daha yüksek bir versiyonuna doğru iter. Öyle olmasını diliyoruz. Bu hizalama sadece büyümeni hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda bilincini daha önce mümkün olduğuna inandığın şeyin sınırlarının ötesine genişletir. Zaten yaratılışın bir olanın yaratmasının arkasında kendinden kendini yaratması yok mu? Mevcut gerçekliğinin sadece birçoğundan biri olduğunu ve yaydığın frekanslara ve yaptığın seçimlere dayanarak hangisini yaşamak istediğini, seçme gücüne sahip olduğunu fark etmeye başlıyorsun bir olan olarak. Attığın her adımda yeni kapılar açılır. Gerçek özünün daha fazla katmanını ortaya çıkartırsın. Paralel sürümlerinle uyumlu olmak, seni sadece daha olgun bir yaşama yönlendirmekle kalmaz, aynı zamanda seni daha derin bir şekilde tüm versiyonlarının uyum içinde bir arada bulunduğu evrensel birliğine bağlar ya da tüm boyutların birlenmesine kadar da gidebilirsin. Ve bu entegrasyon sayesinde sadece gerçekliğini şekillendirmiyoruz. Bir varlık olarak gelişiyorsun. Kendini büyüme ve tatmin için sonsuz olasılıklara açıyorsun. Böylece alınan her mesaj, yorumlanan her işaret, verilen her karar, tüm boyutlarında kim olduğunu gerçekten yansıtan bir yaşam için benim diyorsun. Bu yaşamın da birlik bilincine varmandaki sadece alternatiflerden biriydi. Bedeninle, evrenle ve sonsuzlukla konuşma vakti. Yeni eğitimlerde buluşmak üzere.